Herkese merhaba, selamlar, sabahlar, nasıl gidiyor? İyiyiz umarım. Yine biraz arayı açtık, malumunuz biraz işler yoğun. Bu sefer biraz farklı bir konseptle karşınıza çıkalım dedik. Bu bölümde konu mankeni olarak bir adet MT-07 ve bir adet Tracer 700'ümüz var. İkisini aynı anda kullanamayacağımdan dolayı ben de yanıma bir adam buldum. İyi seyirler. Bak şu torka, bak şu torka. Adı üzerinde Master of Torque, yani torkların efendisi. Evet beyler bayanlar, MT-07 ile karşınızdayız. Biliyorsunuz ki 2014 senesinde çıktığı motosiklet çıkar çıkmaz motosiklet piyasasını alt üst etti. Çünkü çok iyi gidiyordu, çok iyi duruyordu. Tasarımı çok yenilikçiydi. Bu arada tasarım demişken şuradan öyle bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar bu motoru tek kelimeyle anlatmam gerekirse keskin. Ne demek? Çok keskin hatlara sahip, farı hariç. Onun dışında gaz tepkisi çok keskin, çok torklu, tekerlekler arasındaki mesafesi kısa olduğu için çok kolay teker yapabiliyorsunuz. MCN'de tabii ki beğenip 2014 senesinde yılın motoru seçti. Üzerine yetmedi. Orta sınıf Naked'larda da yine birinci oldu 2014 senesinde. Orta sınıf bir Naked motor için kabul edilebilir bir parça kalitesi var. Kötü bir parça kalitesi yok. Fakat karşılaştırmam gerekirse SV6 biraz daha fiyatı yüksek ama SV6'nin bir tık daha parça kalitesi iyi. Özellikle mesela bir şeyden bahsedeyim. Arkadaş şu gidon. Bu gidon mesela ani frende ya da artçılı sürüşleriniz esnasında böyle gidona kontra falan vermeye kalktığınız zaman sanki böyle gidonu döndürüyorsunuz, sonra kafa geliyormuş, sizi takip ediyormuş gibi. O araya bir parça koymuş herhalde titreşim alsın diye. Biraz forumlardan da araştırdım. Özellikle yabancı forumlarda yazıyor bu. O parçayı aradan alarak herhalde daha keskin, daha sıkı kontra verebilir bir hale getirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Geçelim gösterge. Bildiğimiz MT-07 göstergesi. Likit kristal bir gösterge. Vites göstergesi var. Devir saati var. Hız göstergesi var. Hava sıcaklığı var. Dış hava sıcaklığı. Motor sıcaklığı var. Motor yağ sıcaklığı. Dolayısıyla arayabileceğiniz her şey var. İşte yakıt tüketimi var. 100 kilometrede anlık olarak yakıt tüketimi var. Güzel bir gösterge yapmışlar MT-07'ye. Sadece ben analog devir saati sevdiğim için, eğer devir saat analog olsaydı tadından yenmeyecekti. Gelelim oturuş pozisyonuna. Tam bir naked motor oturuş pozisyonu. Çok rahat, özellikle şehir içinde inanılmaz rahat ettirdi. Ben 600F kullanıcısı olduğum için bu motoru 2 gündür şehir içinde kullanıyorum. İnanılmaz zevk aldım. Çünkü oturuş pozisyonu, rahatlığı, tabii bu süspansiyonla birleşince çok daha rahat bir hal alıyor. Süspansiyon konusuna da değiniriz. Fakat eleştirmem gereken bir özelliği var. Selesi biraz sert tarafta. Büyük ihtimalle konfor selesi vardır. Hani MT-07 sahipleri eğer böyle uzun yola falan çıkmak istiyorlarsa bir sanki konfor seleye ihtiyaç duyuyor gibi düşünüyorum ben. Aynı zamanda selenin bir özelliği var arkadaşlar. Selenin artçı kısmı, şu gördüğünüz artçı kısmı, eğer böyle bir depoda bir yumruk bırakıp böyle motosikleti kullanmaya kalkarsanız arkadan böyle tık böyle dokunuyor. Kuyruk sokumuza denk geliyor tam o çıkıntı. O beni bir rahatsız etti. Dizlerle motosikleti tutmak biraz zor. Buraya sanki bir MT-07'nin Stomp gribi olsa çok daha iyi olur gibime geliyor. Geçelim rüzgar performansına. 140'dan 150'den sonra rüzgar sizi gelecek, tabii ki sizi arkaya itecek. Naked motor kaçınılmaz şey. Fakat örnek vermem gerekirse SV650 kullandığımda 140-150 süratleri geçtiğimde böyle, hatta 170'e neredeyse 180'e kadar böyle rüzgar tamam kafamı dövdü ama göğsümü dövmedi. Fakat bu MT'de böyle 140'tan sonra falan inanılmaz şekilde rüzgara karşı koymak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu sizin tabii ki sürüş konforunuzu da bozuyor. Dolayısıyla şöyle bir şey ekleyeyim. Eğer hızlı viraj döneyim, atıyorum yani şehirde arkadaşlarımla gazlayayım falan gibi bir düşünceniz varsa buna bir sanki ön cam takmak gerekiyormuş gibi hissettim ben. Süspansiyon konusunda bu tabii insanların kişisel tercihi. Bazıları sert seviyor, bazıları yumuşak seviyor. Ben yumuşak severlerdenim ama MT kadar değil. Ön süspansiyon hakkında çok kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Bana herhangi bir kötü tarafı olmadı. Burada darlıkta, şu an farkındasınız ki darlıkta biraz gazladık. Burada biraz kullanma fırsatı buldum. Fakat arka amortisör birazcık yumuşak tarafta kalıyor. Dolayısıyla yumuşak tarafta kaldığı için eğer zorlarsanız, arkaya da biraz güç bindirirseniz
Arkası böyle boing 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 böyle sekiyormuş gibi. Baya yumuşak amortisörleri. Geçelim fren kısmına. MT'nin frenlerini bence yapmışlar arkadaşlar. ABS'si de var. Çat diye duruyor. Çok güzel frenleri var. Geçelim viraj faslına. Arka süspansiyonu yumuşaklığı, ön üzerindeki Battlax lastikler, işte depoyu tutamayışın falan beni çok fazla mutlu etmedi. Sanki böyle bir stomp grip takılsa, arka amortisör biraz daha sert olsaydı. Tabii bir de böyle iyi lastiklerle çok iyi hale gelir bence bu motor. Paralel 2 silindirli bir motoru var. İnanılmaz torklu ve bu tork çok aşağı devirde başlıyor. Ve şehir içinde mesela böyle benim gibi 4 silindirli kullanıcısıysanız böyle alt devirleri yoktur ya motorun. Hani böyle şeydir. Böyle alt deviri yoktur. Arabayı geçeceğim dersiniz, vites küçültmek zorunda kalırsınız falan. Bunda öyle bir şeye ihtiyaç yok. 50 ile git 6. saat. Oradan direkt 210'a yani maksimum süratine çıkarsın motorun. Acayip torku var ve her devir aralığında var. Devrin sonuna doğru torku bitiyor. Gelelim yakıt kısmına. Arkadaşlar MT-07 yani bence yakıtı kokluyor. Şöyle söyleyeyim. Ortalama biz burada darlıkta falan gazladık. İşte Şile'ye gittik. Şehir içinde kullandık falan. 5,5 litre gibi bir yakıtı hesap ettik. Ama işte örnek veriyorum. Piste gittiniz, bu hani 6 litreleri maksimum 6,5 litreleri çıkar ama daha da fazla çıkacağını zannetmiyorum. Sakin kullanımda 4 litreye kadar düşürebilirsiniz. Dolayısıyla bence çok az yakan bir motosiklet. Gelelim fiyatına. Arkadaşlar altımda olan motosiklet MT-07'nin ABS'li versiyonu. Dolayısıyla 22.500 galiba ABS'siz versiyonu. Bunun ABS'li versiyonu 25.000 lira. Böyle bir motosikleti ben gözüm kapalı veririm. Sıfır motosiklet alıyorsunuz. Şehir içinde inanılmaz rahat. Çok iyi gidiyor. Çok iyi duruyor. Dediğim gibi ben virajını çok beğenmedim ama eğer yumuşak amortisör seviyorsanız viraj da çok güzel. Güzel de güzel bir lastik alırsanız her şey 10 numara olur. Evet, MT-07 gerçekten tam bir fiyat performans motoru. Evet, birçok ihtiyacı karşılıyor fakat Ayte'nin de bahsettiği gibi kusursuz değil. Şimdi hangimiz kusursuzsunuz diyeceksiniz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz fakat motosiklet bu sonuçta, hani ihtiyacı göre satın alabileceğiniz bir şey. Yamaha'da rüzgarda yamulmak istemeyenler için tıpkı MT-09'da olduğu gibi MT-07'nin de uzun yola adapte edilmiş versiyonunu Tracer 700'ü çıkarttı. Eski Phaser'dan bozma far tasarımıyla MT-7'den biraz daha yakışıklı olduğunu söylesem yalan söylemiş olmam herhalde. Yani bana göre tabi sonuçta tasarım göreceli bir kavram. Fakat parça kalitesi konusu için aynı şeyi söyleyemem çünkü bu granajları tuttuğum zaman çekip alabilecekmişim gibi bir hissiyatı var. Yani MT-7'nin parça kalitesi bence biraz daha iyi gibi. Şimdi elcik korumalarımız var. Bunlar tabi çarpmadan daha ziyade hani soğuk havada, yağmurda ellerinizi dış etmenlerden koruma amaçlı yapılmış. Ayarlanabilir ön camı var. Bu işte sürüş tarzınıza göre bu ön camı yukarı veya aşağı alabiliyorsunuz. İşte ekstra diz tutamaçları var. Bayağı 2 gündür bu dizlerimin iç tarafları falan böyle soyuldu. O kadar iyi güzel çalışıyor. Yani bir takım normalde aksesuar olarak aldığınız şeyler fabrika çıkışlı olarak size Tracer 700'de sunulmuş. Gelelim göstergeye. Ayte'nin demin bahsettiğinin tıpkısının aynısı. MT-7'nin göstergesinden ben bir fark göremedim. İhtiyacınız olan her şey hava sıcaklığına kadar burada gayet modern ve kullanışlı bir şekilde size sunulmuş. Şimdi oturuş pozisyonu tam bir kullanıcı dostu. MT-7'ye göre biraz daha dik. Gidonu biraz daha geniş. Zaten seri yüksekliği de MT-7'den 3 santim daha yüksek. Yani baktığınız zaman çok da farklı karakterde iki motosiklet. Eğer ebatlığınız benim civarlarındaysa ki ben 1.78'e 73 kiloyum. Ayaklarım yere değdi mi, değecek mi gibi problem yaşamazsınız ama bir 5-6 santim daha kısaysanız muhtemelen bu problem olur. Ondan sonrası sizin kabiliyetinize kalmış. Aynalar gidonun üzerinde. Oturuş pozisyonu itibariyle görüş açısı fena değil. Yani genel olarak tasarımına baktığınızda zaten MT-7'deki o keskin hatları korumuşlar. Hani bu tasarım bütünlüğünü korumak için olsa gerek. Bu aynaların köşelerini kesmişsin gibi. SV650'de bahsetmiştik. Bu böyle değildi. Bu arkada yani size bayağı bir iki şerit daha gösteriyordu orada. Bu yok ama görüş açısı yine fena değil. Şimdi oturuş pozisyonuyla ilgili bir durum daha var. Daha doğrusu seleyle ilgili bir durum var. Tracer'ı kardeşler Yamaha'dan ilk aldığımızda ben konfor sele var zannettim. Çünkü üzerinde bir takım aksesuar eklemişler. İşte USB çıkışı, telefon tutamacı, MIV, egzoz, işte koruma tapuzu gibi şeyler var.
Sonra bakayım dedim hani ne kadar acaba konfor serisi. Açtım baktım meğerse konfor seri değilmiş, üzerindeki orijinal serisiymiş. Hatta konfor serisi böyle ısıtmalı falanmış, hani aksesuar zengini Tracer. Bayağı ne ararsan var. Şimdi evet sele rahat dedik, sürücü dostu motosiklet dedik ama bunda süspansiyonların da etkisi çok büyük. Süspansiyonlar MT7'den biraz daha sert sayılır ama MT7'nin süspansiyonları zaten yumuşakta kaldığı için bu tam ayarında diyebilirim. Geri sekmesi tam dozunda, bozuk yollarda giderken ki buraya gelirken gerçekten bayağı bir yol çalışmasının içinden geçtik. Mecbur bayağı kötü kazılmış yollarda gitmek zorunda kaldık. Yani tam olarak bizim Andreis'in kullandığı tabiri uyuyor. Uçan halı gibi. Şimdi normalde bu kadar konforlu bir motorda ayılama sürüşten böyle kısmış olmaları gerekir ama ondan da kısmamışlar. Yani nasıl yapmışlar anlayamadık ama virajı da gerçekten çok iyi, hele ki yüksek süratlerde. Tabii bunda arka maşanın da uzun olmasının etkisi var. Zaten MT7'den 5 santim daha uzun. Yani viraja oturduğunuz zaman böyle rayda gider gibi virajdan çıkıyorsunuz. Şimdi ön camı da var. Bu kadar iyi de çalışan süspansiyonları olunca motorun böyle ne ara 180-200'e çıktığını böyle hissetmiyorsunuz. Tabii ki bir süper sport motosiklet kadar iyi virajı yok ama şu anda bulunduğumuz darlık gibi dar virajları olan yollarda resmen bir ejderha. Böyle doğru ellerde gerçekten çok can yakar. Michelin Pilot Road 4'lerle geliyor. Önde 120-70-17, arkada 180-55-17 ebatlarında. Dün Aytek'le birlikte bayağı bir zorladık ve gayet memnun kaldık. Bir de dönüşte yağmura yakalandık. Islakta da performansı bize göre gayet yeterli. Yani motoru aldığınız gibi lastikçiye koşmanıza gerek yok. Gerçi bu kadar iyi çalışan süspansiyonlarınız ve ABS'niz varsa ne lastik taksan iyi gider gibi geliyor. ABS dedik. ABS standart geliyor. Gayet güzel çalışıyor. Demin de bahsettiğim gibi bayağı bozuk yollarda kullandım. Denedim. Cart sıkıyorsun. Ön süspansiyon yığılıyor. Ve motor gayet güzel bir şekilde duruyor. MT7'nin frenlerine baktığınız zaman hani ön süspansiyon o aşırı yumuşaklığından olsa gerek bana hani Tracer 700'ün frenleri biraz daha iyi gibi geldi. Tabii ki çok böyle iyi değil. Böyle frene bastığın zaman kan böyle anında birikmiyor. Ama genel olarak bir güven hissiyatı var. Gelelim motoruna. MT7 ile aynı motor bloğuna sahip tam bir deli fişek. Arka maşanın 5 santim daha uzun olması burada kendini daha çok hissettiriyor. O MT7'nin birinci viteste düşük süratteki dengesizliğe gitmiş. Sakin sürüşe biraz daha izin veriyor. Tam bir ara geçiş motosikleti olmuş aslında Tracer. Hani ki birkaç yıldır motosiklet kullanıyorum. 30-40 bin kilometre tecrübem var. Artık büyük motor istiyorum. Hem şehir içinde kullanacağım hem seyahate de çıkacağım diyorsanız Tracer 700 tam size göre. Ama tabii ki de dikkat etmekte fayda var. Yani sakin sürüşe izin verirdik ama 75 beygir güce sahip. Yani birinci vitesinde hala bir ejderha yatıyor. Peki bu kadar güçlü dedik. Mantıken baktığınız zaman büyük güç büyük yakıt masrafı getirir ama yakıtı da bizi şaşırttı. Yoğun trafikte kardeşler Yamaha'dan motoru aldık. Rami'den Maltepe'ye doğru birinci köprü üzerinden gittik. 5.5 ortalamayla. Burası gibi bir yerde bizim gibi gezerseniz 6.4 civarı bir yakıtı var. Uzun yolda ise 6. vitese sabit 90 giderseniz 4 litre civarlarında. Uzun yol dedik. Şimdi Tracer 700'ün üretim amacına bakarsanız yani genel olarak uzun yol demişler. Evet, uzun yolda size gücüyle güven veriyor. Seresiyle, ayarlanabilir camıyla rahat ettiriyor ki artçınız varsa da şayet o da gayet rahat eder. Gelelim MT'nin artçı mevzusuna. Arkadaş bir dakika, sen Tracer'ı incelemiyor muydun? MT nereden çıktı? Ya artçılığa da bakayım dedim ama hiç hoş değilmiş. Bayağı böyle akraba gibi. Yalnız şeyi söyleyeceğim. Onu bunu geçtim de arkaya da böyle oturdun ya. Çok da güzel teker oluyor biliyor musun? Evet abi, şimdi oldu. Şimdi Tracer zaten bu iş için yapıldığından dolayı tabii ki artçı serisi çok daha geniş ve çok daha rahat. Eğer düzenli olarak artçınız varsa Tracer 700'ü bayağı sevebilir. Ama bu motosiklet sizi trafikte de rahat ettiriyor. Bence Yamaha çıldırmış. Ya 32 bin lira civarı fiyatıyla verdiklerine bakarsanız sanki hile yapmışsınız gibi. Şimdi segmentine baktığınızda diğer rakiplerine göre öne çıkan bir takım özellikleri var. Nedir bunlar? İşte fabrika çıkışlı lastikleri güzel, elcik koruması var, diz tutamaçları var ve bu segmentteki motorlara baktığınızda mesela öne çıkan Kawasaki Versus var. Hani ondan 20 kilogram daha hafif ve 20 Nm daha torklu. Tamam, hani belki fren konusunda daha kötü. Fakat bu çözülemeyecek bir durum değil. Parça kalitesi konusunda maalesef yapabileceğimiz bir şey yok ama sonuçta hiçbirimiz mükemmel değiliz.
Ve geldik sonuca. Evet, ne diyorsun Aytek? Nasıl buldun MT7'yi? Tracer 700 yani. Motor. Ha tamam. Hep karıştırıyorsun tabi. Tracer 700 abi bence yani virajı olsun, freni olsun, süspansiyonu olsun. Her şeyle bence yani şöyle anlatayım, all rounder yani her şeyi yapabilen motosiklet. Hani MT'yi yükseltmişler, Tracer yapmışlar, süspansiyonu daha iyi koymuşlar, freni daha iyi hissettiriyor süspansiyondan dolayı herhalde. Bir tek gidişi kötü MT'den, birazcık daha kötü, o da herhalde ağırlığından kaynaklanıyor. Onun dışında bence Tracer 700'e ben aşık oldum. Yani MT yerine ben Tracer 700 alırdım. MT7'nin kötü olan her şeyini abi almışlar. İşte çok rüzgar oluyor, al sana rüzgar camı. İşte gaz tepkisi çok sert. Arka başa uzamış 5 santim, gaz biraz daha yumuşamış. Tabii ki MT7 de yani çok güzel bir motor. Hani doğru ellerde gerçekten çok can yakabilecek bir motor. Ama ben açıkçası Tracer 700'ü daha çok beğendim. Peki sen MT7'yi mi alırsın, Tracer 700'ü mü alırsın? 7000 lira var arada. Tabii ki bütçeye göre düşer ama ben Tracer 700 alırım. Ben şöyle söyleyeyim ya, bu motosikletimi kullanmam için stop grip almam lazım, lastik almam lazım. Bak lastik diyorum çünkü çok pahalı lastikler. Arka süspansiyona bir şeyler yapmam lazım. Onun yerine ya böyle özellikle tabii bir de seyahat etmeyi seven bir adamım ben. Dolayısıyla abi biraz daha fazla parayı kıyıp yani 15 bin lira kredi değil de 20 bin lira kredi çekip Tracer 700 alırdım. Paçalar gibi de kullanırdım. Evet beyler bayanlar, abiler, ablalar, bir testimizin daha sonuna geldik. Durumlar böyle. Bu videoyu beğendiyseniz devamı gelsin diyorsanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aytek bu arada hoş geldi, hoş geldin. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Durumlar böyle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, Hoşça takip kalın. etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Gelelim fiyatına. Bunun fiyatı kaçtı lan? Fiyat. Arkadaşlar altında olan motosiklet Bir başkayım akşam. 40. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıl dönümü. Sarhoş olamıyorum.